Şimdi anne karnına artık çocuk düştüğü zaman e, gerek hanımefendi gerek beyefendi o çocuğun işte kürtaj vesaire yöntemlerle canına müdahale etmesi dinen yasaklanmıştır. Çünkü o bir candır artık, bir emanettir. Bu aşamada gerekçesi ne olursa olsun, geçim sıkıntısı, işte bizim bir çocuğumuz daha var ya da 4 çocuğumuz var, 5 çocuğumuz var, buna bakamayacağız. Ya da işte çocuk sakat doğacak dedi doktor gibi gerekçeler bile olsa, sadece annenin hayatını riske ediyorsa, burada verilecek cevaz ancak o olur. Yani bu çocuk anne rahminde kalırsa ya da bu çocuk doğum durumuna kadar beklerse, doğum gerçekleşirse anne vefat eder. Doktor kesin kanaat belirtti. O zaman bu çocuğun aldırılmasına cevaz verilebilir. Çünkü niye? Anne hayattadır. Çocuk daha doğmamıştır. Çocuğun o anne rahmindeki cenin zayıf potansiyeldedir o esnada. Tam bir insan olarak değerlendirilmez. Nakıs bir şahsiyettir. İşte nakısla tam olan karşılaştırılır, tam tercih edilir. Yani annenin hayatı kurtarılması öncelenir burada. Dolayısıyla böyle bir durum yoksa, annenin hayatı tehlikesi gibi bir durum söz konusu değilse bu çocuk aldırılamaz. Diyelim ki soruda olduğu gibi böyle bir hata yapıldı, aldırıldı. O zaman gurre cezası dediğimiz ceza vardır. İşte diyetin 20'de biri, tam diyetin 205 miydi? 200,5 civarında, yani 200 gramın biraz üzerinde diyelim, bir oranla bunun altın olarak ödenmesi gerekir. Bu ceza diyet olarak. Tabi Hanefi mezhebi açısından mesele, anne baba birlikte karar vermişlerse bu gurrenin de düşeceği yönünde bir görüş var Hanefi mezhebinde. Ama her halükarda büyük günah işlenmiştir. Bu gurre cezası kime ödenir? Çocuğun mirasçılarına. Örneğin anne kendi başına karar verdi. Hiç kocasına sormadan gitti, böyle bir hata işledi. O zaman bu gurreyi ödemek zorundadır. Bu sorumluluk omzuna binmiştir maddi olarak. Tabi tevbe, istiğfarı, bundan dolayı Cenab-ı Hak'tan af dilemesi kısmı o manevi boyutu. Şimdi bunu kime ödeyecek? İşte varsa kardeşleri bu çocuğun, sonuçta da hayatta, o esnada hayatta olan kişiler bunun mirasçısı olacak. Ve baba bu mirasçı olacak. Bunun ödenmesi gerekir. Ya hocam benim param yok diyorsa o zaman bu mirasçılardan helallik alınacak. Yani diyecek ki ben böyle bir hata işledim. Sizin de bilginiz yoktu bu hususta. Ben diyet ödemem gerekiyormuş gurre olarak. O zaman işte benim ödeme imkanım da yok. Beni affedin. Ben size bunu veremeyeceğim. Bağışlayın bana bu parayı, bu miktarı deyip onlardan helallik alması uygun olacaktır. Maddi imkanı varsa da ödemesi tabii burada tavsiye edilir. Dediğimiz gibi babanın bu işte dahli varsa o zaman gurre cezası ödenmeyeceği Hanefiler tarafından ifade edilmiş. Ancak son bir cümleyle şunu da ifade edelim. Yine bol tasattukta bulunmak suretiyle anne baba ikisi dahil olmuşlarsa bir meseleye günahların affına vesile olması itibariyle sadakayı bolca yapmalarını, bu niyetle de sadaka vermelerini tavsiye etmiş olalım.